Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Kadir'le birlikteyiz. Kadir sürüyor. Şehir içi bir yol. Sürati fena değil. İleride durmuş bir trafik var ama gördüğünüz gibi değil mi? Kırmızı ışık falan. Kadir de aslında yapılmaması gereken ama bütün motorcuların neredeyse yaptığı işi yaparak araya giriyor. Ve yeşil yanıyor o sırada. Gaz açarak devam ediyor. Yerde. Ayakkabı falan bir yerde, motor bir yerde, Kadir bir yerde. Peki ne yapabilirdi? Öncelikle bu araya girmeyebilirdi. Hadi girdi, yavaşlayabilirdi. Çünkü kavşaklar ve dönüşler her zaman zordur. Her zaman zemini kötü olabilir. Bakın ayakkabıya. Motor botu ya da çizmesi giymeden lütfen binmeyin. Bakın onlar bile çıkıyor ayaktan ki ayakkabılar haydi haydi. Hadi dizlik takmış ama şu ayakkabı işini de hallet Kadir, geçmiş olsun. İsmail'in motosikletine konuk olduk. Güzel bir yolda İsmail sürüyor. Önde yavaşlayan bir trafik. İsmail de yine aralara, derelere giriyor. En sağa giriyor. Orayı beğenmiyor. Trafik akınca en sola gidiyor. Çünkü sola dönecek. Ama dönecek olan başkaları da var. İsmail bunu sonradan öğreniyor haliyle. Bakınız şimdi dönelim geri. İsmail ne yapabilirdi? Bu sağa girmeyebilirdi çünkü sola dönecekmiş. Burada da yani burası bir yol değil. Bizim için açık bırakılmış bir yol falan değil. Sorumuz belli. Döner mi? Cevap haydi haydi belli. İsmail bunu ne yazık ki arabaya çarpınca öğreniyor, ödüyor. Sevgili İsmail, girmeyin o aralara. %100 emin olmadan sakın girmeyin. Bahadır bakalım bizi nerelere götürecek? 4 şeritli yol, 5 mi? Şimdi sağda çıkış olduğu için Bahadır buradan sinyalini verip sola geçiyor. Ve müthiş bir kayma yaşıyor. Tutuş birden yok oluyor. Arka teker yanına geliyor. Ve bir anda çok şanslı ki kurtuluyor. Şimdi bakalım şu arabayı geçtikten sonra araba da sola sinyal veriyor. Bakın burada Bahadır da sola sinyal veriyor ve geçiyor. Önce ben de işte yer ıslak, kötü bir zeminden geçti falan diye düşündüm. Ama videonun ilerisini izleyince, ki bu da olabilirdi. Çünkü beyaz çizgiden geçiyor şu bu. Ama videoyu izleyince bakın ne olmuş. Arkada çanta yok. Çanta nerede? Zincirin ve tekerleğin yanında. Çanta iyi bağlanmamış, halattan çıkmış ve zincire doğru düşmüş. O sırada çantanın bir parçası büyük ihtimal ya da işte kuşağı gidip zincire dolanıyor belki de ve bu yalpalamayı yaşıyor Bahadır. Şimdi bu tip çantaları bağlarken çok dikkatli olmalısınız. Artçısı bağlamış, o da söyledi, ama sırtınıza alın ne olur. Hüseyin arkadaşlarıyla geziyor. Şimdi öndeki motora dikkat. Metal zeminden geçerken motorun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Metal ve ıslaklık, bu ikisi birleşince tutuş namına bir şey kalmaz. O zaman motoru dik konuma getiriyoruz, gaz vermiyoruz, hatta debriyajı çekip boşta geçmeye çalışıyoruz. Yoksa bu yaşanabilir. Metal kapaklara özellikle dikkat. Yağışın çok olduğu bölgelerde bu geçitler çoktur. Özellikle Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde buralara dikkat edin lütfen. Dik pozisyonda geçin ve gazla oynamayın. Debriyajı da çekebilirsiniz. Engin ileride trafik sıkışmış. Yine yapılmaması gereken şey yapılıyor ve sağa giriliyor. Sağda ne olur biliyorsunuz değil mi? Her şey olabilir. Bakın bir sürü taksi, otobüs, bir taksi, bir otobüs daha falan gidiyoruz. Kapı açılıyor ve Engin çarpıyor, motoru da deviriyor. Gerçekten iyi bir durum değil. Ama şimdi o araya girmiyoruz. Giriyorsak da dikkatli olmak zorundayız. Çünkü insanları rahatsız etmeye hakkımız da yok. Bakınız, taksinin bir de sinyali yanıyor. Yani taksi durduk yere sinyal yakıyorsa müşteri indirecek demektir ya da dönecek demektir. İkisini de göz önünde bulundurmamız lazım. Engin'in burada yapacağı o sinyali görünce çok yavaşlamak, belki de durmak olmalıydı. Aksi takdirde yaşanacak olan kapı açılması ve ona çarpılmasıdır. Engin'in ikinci videosundayız. Önde yine bir taksi var. Adamın biri taksiye biniyor. Engin geliyor. Orada biraz daha gaz açacak şimdi. Evet. Ve adam taksiden iniyor. Yine Engin. Yine taksi kapısı. Abicim yolun ortasında nereye kapı açıyorsunuz? Engin çok kızıyor, söyleniyor falan ama iş işten geçiyor yani. Öyle bir dünyada yok ayrıca. Hop hemşerim, nereye gidiyorsun, dur. Nereye gidiyorsun, dursana.
Taksici gidiyor. Şimdi burada sorumlu kim? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten. Belki burada bilir kişi lazım burada sorumluyu bulmak için. Ne ilgisi var? Ben o arabaya bindiğim dahi bilmiyorum, tamam mı? Ben dedim Nasıl bilmiyorsun? Kamera var. Gördün, adam direkt indirdin orada. şuraya götürüyorum ben çalışıyorum. Öyle şey mi olur? Tamam o zaman dedi. Ben balıcı mesajım ne? O zaman söyleyeceksin arkadaşım ya. Ben dedim çalışıyorum. Ben onu yanıma otursaydım da. Kim ödeyecek şimdi bunu? Taksici dururken adam biniyor ve sonra iniyor. Şimdi burada taksici suçlu mu ya da gerçekten kim ödeyecek? Bunu bir bilir kişinin yanıtlamasını rica edeceğim. Ben de çok merak ettim bu konuyu. Senin araban... Mert akşam vakti sürüyor. Sürat fena değil. Virajlı bir yol, geniş gidiş bir yol. Şimdi bir sol viraj. Mert arabayı geçince içeri kapanıyor ama karşıdan gelene bakın. Karşıdan savrularak gelen arabaya bakın. Mert de içeride kaldığı için kaçamıyor ama şimdi bakacağız tabii Mert'in ne yapabileceğine. Bakın burada bir sağ virajdı. Şimdi bu sol virajda Mert sola yanaşıp yani Apex'e doğru girip kendi şeridinin gitmese, yani oradan gitmeyip de en çok görüş alabileceği şu yeşil çizgiden gitse acaba bu kaza olur muydu? Hepinize soruyorum. Lütfen siz de kendinize sorun. Olması gereken çizgi. Yeşil deyince bana kızıyorsunuz. Orası çok tehlikeli, şudur budur. Ha, burası değil. Hem görmüyorsunuz hem karşı tarafa çok yakınsınız. Bakın sağ taraftan gitse rahatça geçebileceği yer var Mert'in. Geçmiş olsun Mert ama bunu tabii ki ağrı diyor. Bacakta kırık var bildiğim kadarıyla. Arabada ileride duruyor. O da koşup geliyor. O da çok üzgün. Ama işte hızlı geliyor ve savruluyor. Yapılmaması lazım. Egemen'le devam ediyoruz. Burası bizim akademinin çıkışı, yeni yapılan kavşak. O da ne? Bu hanımefendi için yapmışlar kavşağı. Onun kavşağı. Yani o geçecek, o üstün. Egemen ne yapabilirdi? Yavaşlayabilirdi. Çıkar mı çıkar diye düşünebilirdi. Yani hele ki orada arabalar varken kesinlikle düşünün. Şimdi araba yokken bile kavşaklara mutlaka yavaşlayarak girin. Ama kavşağın içinde sağında solunda bir de araba bekliyorsa o zaman hızınızı daha da düşürün. Önce konumlanın, sonra düşürün. Mehmet Ali, Ahmet Beyli Pamucak yolu burası. Yıllarca sürdüm. Bakın sağda da Gezinti Tepesi gibi bir yer var. Manzara Tepesi ya da. Oh! Arabalar giriyor, çıkıyor. Mehmet Ali şaşkın bir vaziyette motorunu sürüyor. Şimdi dönelim bakalım Mehmet Ali ne yapabilirdi? Yapabilir miydi bir şey? Yani buraya biraz daha uzak olabilir miydi? Kesinlikle. Neden? Çünkü bakın sağ tarafta 15-20 tane araba var. Bu arabalar helikopterle bırakılmadı ki oraya. Bir yerde giriş çıkış var. Biri Mehmet Ali'nin önünde. Sağdan belki girebilirler. Ama ikinci çıkış işte tam beyaz arabanın girdiği yerde, kırmızı arabanın çıktığı yerde. Yani bunların hepsi bilgidir. Beyazıt İngiltere'den yolladı bunu bize. Bakın şimdi soldan trafik tabii İngiltere'de. Beyazıt sürüyor. Oradan da araba çıkıyor yavaşça. Beyazıt da yavaşça. Şimdi burada bize göre bir şey yok. Ama Beyazıt'a göre var tabii. Yani onun için belki de çok önemli bir olay. Kesin biliyordum çıkacağını, ondan yavaşladım zaten. Çıkmamasına imkan yok. Beni görmesine de imkan yok aracın oradan. Zafer hocama selamlar. Her zaman tetikteyiz. Teşekkürler. Şimdi görüntüyü ters çevirdim. Yani sağdan trafik yaptım ki biz daha iyi yorum yapabilelim diye. Buradan giderken buraya park etmiş bu van tabii ki görüşü tümüyle kapatıyor. Ancak şunu soracağım ben Beyazıt'a. Şimdi bizde sağdan gelenin önceliği vardır. İngiltere'de trafik ters olduğuna göre soldan. Yani arabanın önceliği olduğu konusunda hemfikir miyiz acaba Beyazıt'la? Ya da biraz daha araştırıp bize dönebilir mi? İkinci mertimizdeyiz. Genç arkadaşlar. 3 tane motor sayıyorum. Ortadaki arkadaş hızlı giriyor. Bakış makış hak getire. Ondan sonra toprak Allah'tan orada takılıp kalıyor. Aşağı düşmüyor. Orada neye takıldığını tam görmüyorum. Bir daha bakalım. Bakın gidiyor. İçeri daldı. Artık çıkış inşallah düzdür diye dua edeceksiniz bu girişten sonra. Düz değilse ne oluyor? Bakış kaçıyor, fren. Korku da geliyor zaten ve oraya takılıyorsunuz gidip. A gibi bir şey var orada galiba. Oraya takılıyorsunuz. Yani
Sevgili gençler, özellikle ve özellikle becerilerinizi geliştirmeden motosikletlerinizin sınırlarını zorlamaya çalışmayın lütfen. Bunun sonuçları çok ağır olabilir. Geçmiş olsun. Geldik ne beklenirlere, 10 videoyu bitirdik. Engin ilk önce 2 şerit değiştiriyor. Şimdi de niyeti o, emniyet şeridine girecek gibi. Ama bir 5 saniye verelim. Arkadan, soldan, sağdan, ileriden bir şey olabilir mi? Bulanlar, orada duran araç var ve son anda kurtarıyor. Volkan'la devam edelim. Bölünmüş bir yolda gidiyor Volkan. Sağda bir arabayı geçiyor ve burada durduruyoruz, soruyoruz. Ne beklenir? 5 saniye süreniz var. Her yeri kontrol edin. Öngörün. Araba sinyalini veriyor ve çıkıyor. Çünkü kör noktada. Volkan arabanın kör noktasında ve biraz da beceriksiz bir sürücüyse bu yapılır yani. Dikkat, dikkat. Yasin'le devam edelim. Burayı hatırladım. Geçen hafta da vardı burası. Taksicinin şu sağdan geldiği yer. Yine bak konu oldu. Ne kavşaksa burası. Şimdi burada durduruyoruz ve soruyoruz. Ne beklenir? Bir bakalım şöyle sağa sola. Ne bekleyebiliriz? Ne olabilir? Ne çıkabilir diye. Bakın bizim bir arkadaşımız oradan ters yola giriyor. Bak. Bir de 2 kişiler. Bak oradan fütursuzca geliyor. Geliyor ya. Ne diyor? Bana bir şey olmaz diyor. Hakan'ın videosundayız. Hakan sürüyor. Sürat de maşallah 111'ler, 112'ler. Peki şimdi sağa sola bakıyor. Yavaş değil yani Hakan. 105 şu anda. Ne olabilir? Buyurun. Bu olabilir. Hakan nasıl korkuyor ama ses tonundan belli. Haklı da. Dönel kavşakta sinyale bakacağız ama önce kuralı bir hatırlayalım. Neydi? Dönel kavşağa girerken eğer yaya varsa ne yapıyoruz? Bekliyoruz, yaya yol veriyoruz, yaya geçiyor. Sonra yol ver tabelasını görüyoruz. Soldan gelen bir araç varsa onu da bekliyoruz girmeden önce. Sonra giriyoruz kavşağa ve çıkarken de sağ sinyal vererek kavşağı terk ediyoruz. Buraya kadar anlaştık. Eğer yaya varsa yine ona da yol veriyoruz tabii ki. Şimdi asıl çift girişli yani bölünmüş yol olan dönel kavşaklara bir bakalım. Çünkü orada şerit seçimi de devreye girecek. Böyle bir kavşak düşünelim. Önümüzde bu var diyelim şimdi. Ve biz alt yoldan kavşağa dahil olacak şekilde geldiğimizi düşünelim. Eğer ilk sağdan çıkacaksak sağ şeritten giriyoruz, sağa sinyal veriyoruz. Kural bu. İlk sağdan çıkacaksak sağ şeritten yaklaşıyoruz kavşağa ve sağ sinyal vererek çıkıyoruz. Eğer düz gideceksek yani ikinci çıkıştan çıkacaksak 2 şeridi de kullanabiliriz duruma göre. Sinyal vermiyoruz. Yani normal dönel değil de normal bir kavşakta ne yapıyorsak aslında aynısını yapıyoruz. 2 şeridi de kullanabiliriz. Çıkmadan önce sağ sinyal verip kavşağı terk ediyoruz. Aslında basit, biraz dikkat yeterli oluyor. Üçüncü çıkış yani sola döneceksek eğer bu kez sol şeritten kavşağa girmeliyiz ve sol şeridi takip ederek sol sinyal vererek dönmeliyiz. Çıkışa yaklaşınca sağ sinyalle kavşağı terk edebiliriz. Yani sola dönerken sol sinyal veriyoruz. Geriye döndüğümüzü düşünelim. U dönüşü gibi düşünelim kavşağı. Bu kez yine sol şeritten yaklaşıyoruz. Sol sinyal veriyoruz yine ve dönüşümüzü iç şeritten, sol şeritten tamamlayıp çıkmaya yakın sağ sinyalimizi verip kavşağı terk ediyoruz. Kurallar aslında dönel kavşak ya da diğeri diye değişmiyor. Gördüğünüz gibi normal kavşakta da biz eğer düz gideceksek sinyal vermeyiz. Sağa döneceksek sağ sinyal veririz. Sola döneceksek sola sinyal veririz. U dönüşü yapacaksak yine sola sinyal veririz. Burada da mantık aynı. Burada değişen şey şu. Çıkarken mutlaka sağ sinyal vererek çıkmak. Bunu yaptığımız zaman kavşağa diğer girişten bekleyen araçlar biz sağ sinyal verince onlar rahatlıkla katılabilecekler. Böylelikle akışkan bir kavşak konumu olabilecek. Bunlara dikkat etmeniz yeterli. Hadi iyi sürüşler.